gerçekçi ışık ayarları nasıl yapılır diye size yıllarca kandırdılar arkadaşlar. Şimdi ışığın temelindeki mantıkta böyle bir şey yok. Biz burada V-Ray'de temel ışık ayarlarını sizlerle beraber öğrenmeye başlayacağız. Bu bir video serisi olacak. Daha sonra burada uyguladığımız, yani mantığını aldığımız bilgileri sahneler üzerinde de tek tek işleyeceğiz. Ama bizim ilk yapmamız gereken olay şu olmalı: Işıkların mantığını iyi kavramamız lazım. Yani burada ezber bilgi yok. Buradan bir ışık aldım, koydum. Sonra da sahnede böyle foto gerçekçi bir olay çıkacak, bir ışık ayarı çıkacak. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Çünkü hepsi birbirini takip eden bilgi serisi. Yani kaplamayı, kamera ayarları, render ayarları, bunları bilmeden gerçekçi bir sonuç yakalayamazsınız. Tabii bunun için malzeme ve kamera ayarları ve render ayarları gibi bilgilere de ihtiyacınız olacak. Onlarla ilgili de bir video serisi hazırlıyoruz. Linklere yükledikçe yukarıya bırakırım. Oradan takip edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, öncelikle bu tabii ki temel bir video öğretisi değil. Bu dersimizde sadece ışıkları öğreneceğiz. Bu tarz video serilerini iyi yönetebilmek için arkadaşlar temel 3ds Max bilgisine ihtiyacımız var. İlgilenen arkadaşlar için kurslarımızın indirimli linkini de açıklamaya bırakıyor olacağım. Gelin şimdi hep birlikte V-Ray ışıkların temelini birlikte öğrenmeye başlayalım. Şimdi öncelikle arkadaşlar buradan sekmelerimden ışıklara geliyorum. Şurada fotometrik yazan yeri V-Ray olarak seçiyorum. Çünkü ne? Biz V-Ray'in temel ışıklarını öğrenmeye başlayacağız. Daha sonra koronayı da işleyeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki seride de korona ile V-Ray arasındaki farklılıkları göreceğiz. Şimdi burada temel olarak sırayla gideceğiz. Öncelikle birazcık bahsedelim. V-Ray Light, Ambient, ES, Proxy, V-Ray Sun. Burada 5 adet ışığımız var. Her birinin kendi içinde kendine has özellikleri var. Biz buradan V-Ray Light ile başlayıp sonra diğerlerini sırayla işleyeceğiz. Şimdi buradan V-Ray Light'ı seçiyorum. Sahnenin herhangi bir yerine geldim. Bastım, basılı tuttum. En boy olarak oranını ayarlıyorum. Şu an bizim için herhangi bir hükmü yok. Burada bakın oran orantı olarak neredeyse şuradan hatta 5 yapalım. Şimdi eşleyeceğiz bunları. Tam kare şeklinde bir ışığımız var. Şimdi burada olayı daha iyi anlamamız için çok basit bir şekilde bir sahne oluşturacağız. Hiçbir eklenti olmadan sıfırdan yapmak istedim ki olayları daha iyi anlayalım. Herhangi bir V-Ray ayarı da yapılmadan görelim çünkü arkadaşlar bunları. Daha sonra V-Ray'in render ayarlarıyla beraber nasıl olayı etkilediğini de göreceğiz. Şimdi bakın arkadaşlar böyle bir kare ışığım var. Şöyle de yönlerimiz var. Şimdi bunların adetleri falan çok önemli değil şimdi bizim için. Daha çok olayın mantığına odaklanmamız lazım. Şimdi şunu siliyorum. Geldim, seçtim. Delete'le sildim. Bakın sahneye bir tane plane çiziyorum. Sonra geliyorum. Bir de buradan bir T-port alayım. Bir de geosfer alayım. Şuradan bir de gelelim. Bir box alalım. Şöyle. Çünkü şunu tam hizalamak istiyorum arkadaşlar. Şurada align'dan. Şöyle seçtim. Tam 0'a 0 otursun. Diyorum ve kapatıyorum. Tamam. Şunları da birazcık ortalayalım şöyle. Tamamdır. Şimdi şunlara bir malzeme atayım. Kaplama ile ilgili de yeni seri gelecek arkadaşlar. Onları takip edersiniz. Onun da linkini yukarı bırakacağım. Şu anlık bu kaplamayla herhangi bir işimiz yok. Bakın mesela şunu anlayayım. Bir materyal oluşturacağım. Burada V-Ray materyal yok. Ama ben V-Ray üzerinden geliyorum. Bunun sebebi şu. Render setup'a geldiğimizde şuradaki render motorunda V-Ray'in seçili olmaması arkadaşlar. Buradan V-Ray 6'yı seçiyorum. Geldi şimdi. Herhangi bir ayar yapmama gerek yok. Kapatıyorum. Bakın sağ tıkladım. Materyal dedim. Buraya V-Ray'de koronada gelmiş oldu. Eğer göremeyen arkadaşlar aynı ayarı yaptığımı burada görecektir. Sonra V-Ray MTL'ye geleyim. Şuradan V-Ray MTL. Tam bir malzeme oluşturdum. Geliyorum ve buraya atıyorum. Bu çok takılmayın arkadaşlar buna. Olayımız çünkü şu an ışık. Şunlara da farklı renkler atacağım birazdan. Şimdi tekrar ışıklarıma geliyorum. Öncelikle sahnede hiçbir ışık yokken bir render alalım. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar sahnede herhangi bir şey yok. Şurayı birazcık küçültelim. Şöyle ekranımızı açalım.
şöyle kenara doğru bunu bırakıyorum. Hatta şöyle yarıya doğru bırakıyorum. Sahnemi de şöyle yarım olacak şekilde ayarlıyorum. Uyguladığımızı burada daha net görelim. Tekrar geliyorum ışıklarıma. V-Ray Light'ı alıyorum. Herhangi bir yere bastım, basılı tuttum. Bakın tam yüzeye 0 geldi. Buradan yukarı kaldırıyorum. Şöyle tepeye bırakıyorum. Şimdi nereye bıraktığınız herhangi bir önemi yok. Tekrar söyleyeyim. Olayın mantığına odaklanalım. Şuradan anlık render alıyorum. Artık anlık bir şekilde burayı da göreceğiz. Bakın arkadaşlar. Şimdi buradan hemen V-Ray Light'ım seçiliyken Modify'ına geldim. Buradan ayarlarımı görüyorum. Şimdi bakın arkadaşlar. Buradaki değerler çok önemli. O yüzden burayı çok dikkatli dinleyelim. Gelelim. Bakın burada ilk dikkat etmem gereken nokta length width. Şimdi bunlar eni ve boyu ama ben burada 5 yaptığımda tamam şuradan daha iyi görelim. Büyüdü. Biz bunu sahnede buradaki değerden daha çok lokal olarak ayarlıyoruz. Sahne, pencere yapısı veya bir odaklanmamız gereken obje varsa objenin yönüne göre anlık olarak da burada görüp karar veriyoruz. Şuralar benim çok kullandığım bir değer biçimleri değil. Ama kullanmak isteyen arkadaşlar da tabii ki buradan kullanabilir. Burası dediğimiz gibi oran orantısını ayarlıyor. Bu kısmı geçiyorum. Bakın arkadaşlar buradaki en önemli noktalardan biri mal tipi değeri. Mal tipi değeri ışığın şiddeti. Şuraya odaklanalım. Geliyorum buraya. 1 yapıyorum. Şimdi bakın. Işığın şiddetini azalttım. 5 yaptım. Arttırdım. 20 yaptım. Arttırdım. 30 yaptım. Şimdi şöyle bir şey var. Burada bir patlama var değil mi? Işık çok. Şimdi ışık çok demek çok yanlış bir olay arkadaşlar. Şimdi ışığın çok veya az olmasının sahne yapısı belirliyor. Bu ne demek? Şimdi bunu şöyle görelim arkadaşlar. Yani daha da iyi anlatalım. Şimdi dışarıdan güçlü bir ışık kaynağı vurduğunuzda bu ışığın şiddeti az bile kalabilir. Şimdi burada patlıyor olarak gördüğünüz olay veya render ayarlarından ayarladığınızda patlamaları önleyecek bazı ayarlarımız var. Veya zeminde açık veya açık değil koyu bir malzeme olduğunda seken ışık azaldığında bu ışık daha az gelebilir. O yüzden buradaki değer sahneye göre değişebilir. Az veya çok demeniz şu ortamda doğru olmaz. Şimdi ben bunu daha şu patlamaları şimdilik önlemek için şöyle bir 5 değere çekiyorum. Güzel. Şimdi bilmiyorum dikkat ettiniz mi? Bizim şurası normalde kare formunda bir zeminimiz var. Şurada bir sanki tırtık var. Ama sahneye baktığımda öyle bir tırtık yok zaten. Şimdi burada gördüğümüz olay ne? Şu ışığın kendisi. Bakın ışığı birazcık şuradan, move'dan değil rotate'den döndürüyorum. Işık kaynağımı burada görüyorum. Şimdi ışığın kaynağı normalde böyle gözükmesi çok normal değil ama işe yarayan kısımları, işe yarayan noktaları da olacak. Şimdi bakın arkadaşlar. Işığı şöyle göstererek anlatmaya devam ediyorum. Şimdi geldim. Burada bakın şiddetimi 5 verdim. Şurada lümen değerleri var. Hangi ışık birimiyle, şiddet birimiyle değer gireceksiniz. Bakın buna girdiğimde ben az önce burada default ayarda 5'e ne verdim? 5 verdim. Buradan geldim. Seçtiğimde 10.005. Ben böyle bir değer vermedim mesela buraya. Bakın buraya geliyorum default'a. Burayı 10 yapıyorum mesela. Şiddetim arttı. Şuradan da takip edelim. Tekrar burada lümene geliyorum. Bakın 20.01 oldu. Yani benim orada girdiğim 10 değeri lümen olarak 20.01'e denk geliyormuş. Yani bunu da bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Zaten buradakiyle buradaki aynıysa neden değiştirelim? O IS ışıklarda veya dışarıdan bir ayrı bir ışık ayarı attığınızda lazım olacak bir değer arkadaşlar. Dediğimiz gibi sürekli söylediğim gibi onlara da daha sonra değineceğiz. Şimdi burada default olarak bırakıyorum şimdilik. Daha sonra bakın burada mod var. Ne yazıyor? Color. Altta da bu color'ın rengi yazıyor arkadaşlar. Gösteriliyor arkadaşlar. Geldim buradan seçtim. Karşıma şöyle bir sekme açıldı. Şimdi temel olarak RGB yani bu aslında renklerin ana renklerin hep temelidir. RGB renklerin kodlarını buraya girerek de buradan bir renk çıkartabilirsiniz. Bunları da değineceğim ama bakın buradan normalde aldım. Herhangi bir yere geldim. Şu beyaz çizgimi de yukarı doğru çekiyorum. Bakın sahnemde hangi renk tonuna büründü.
Buradan lokal olarak istediğiniz rengi seçebilirsiniz. Yani mesela kırmızıya geldiniz, renk çok ağır geldi. Buradan şöyle hafif kısabilirsiniz. Burada tonlamaları kendi içinde ayarlayabilirsiniz. Yani normalde gerçek doğa olaylarının oluştuğu bir ortamda mesela gün ışığı gibi olsun veya dışarıdan iç mekana yansıyan bir ışık olsun. Biz tabii ki bu değerleri çok fazla kullanmıyoruz burada. Tabii ki neon yazılar gibi daha yapay ışıklarda, gerçek olmayan ışıklarda bunları kullanacağız. Burada yani doğal ışıklarda benim daha çok tercih ettiğim şuradaki temperature ayarıdır arkadaşlar. Şimdi zaten yazdığınızda da temperature ayarı diye karşınıza bazı rakamlar çıkar. İşte 2500, 3000, 4000, 5000, 6000 diye. Bu değerleri buraya girerek o tonlamaya denk gelen renkleri buraya yansıtabilirsiniz. Atıyorum bir amber yapmak istiyorsunuz, amber rengi. Buraya gelip 2500 yazabilirsiniz. Gün ışığı yapmak istiyorsunuz. 3500 yaptığınızda gün ışığın değerini yakalayabilirsiniz. Buraya 7000 yazdığınızda bakın değer daha beyaz. Daha da gittiğimizde buradan daha hafif maviye çalan bir tonlamaya denk gelecektir. Buradan mesela 1000'e düşürdüğümüzde ne oluyor? Daha kızıla çalan bir tonlama oluyor. Bizim burada kullandığımız değer daha çok 2500'de hani değer olarak 6500. Şimdilik temel olarak bunları bilmeniz yeterli. Şimdi arkadaşlar şuradan birazcık açımızı değiştirelim. Işığı tam şöyle karşıdan görecek şekilde bir ayarlayalım. Şimdi buraya atlıyorum. Şu kısmı buraya bir sonraki bölümde değineceğim. Şimdi şurada options ayarlarımız var. Yeni başlayan arkadaşlar hani bazen burada gözükmüyor diyorlar yani veya options olmuyor diyorlar. Parametreler şöyle kendi içinde kapanmış olabilir. Şurada altta veya şu açıldı mı options değerine odaklanamayan arkadaşlar oluyor. Bu parametrelere dikkat edelim. Yani bu kapalıdır veya açıktır. Options kapalıdır veya açıktır. Bunları bu şekilde kontrol edelim. Şimdi bu kısım aslında daha çok yeni başlayan arkadaşların sıkıntıya girdiği noktaların çözümü olarak görebiliriz. Bakın arkadaşlar şuradaki double shaded değerini şu an tik yok yanında dikkat edelim. Tiki açtığımızda ne oluyor? Bunu şöyle gösterelim. Hemen geliyorum. Şöyle kapatayım önce bir. Geldim. Birazcık daha doğrulttum. Şöyle. Fark ettiyseniz yön ne tarafaysa ışığı o tarafa doğru dağıtıyor. Yani arkasından hiçbir şey görmüyoruz. Arkası karanlık. Yani şu noktadan başladı ve bu tarafa doğru ışık verdi. Double Shaded'a bastığımızda iki yöne de aynı ışığı veriyor arkadaşlar. Çift yönlü bir ışık kaynağı olmuş oluyor. Şimdi bunu kapatıyorum. Şimdi geldim buraya. Şöyle geliyorum. Şöyle düzeltiyorum tekrardan. Hafif de bir açı veriyorum. Şimdi burada yine dikkat etmemiz gereken en önemli noktalardan biri invisible. Şimdi bu Türkçe karşılığı görünmezlik demek arkadaşlar. Bakın şuraya tıkladığımda ışık kaynağı artık görünmemeye başlıyor. Yani bunu zaten genel anlamda bu parametreleri kullanırken bunu kullanacaksınız. Burayı açıp kapattığınızda ışık açılır veya kapanır. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunun altında çok böyle 50 tane sebep varmış gibi düşünmeyin arkadaşlar. Olayın özü bu kadar. Işık gözüküyor. Kapatmak istiyorsanız, görünmemesini istiyorsanız ve ışık devam edecekse invisible. Yok ben iki tarafa ışık vereceksem double shade. Hem iki tarafa ışık verip hem görünmemesini istiyorsam ikisi de açık olacak gördüğünüz gibi. Olay bu kadar basit. Şimdi hocam zaten normalde çoğu kişi şunu diyebilir. Tamam çift taraflı ışığı vermeyi anlıyor olabilirim ama invisible zaten normalde de kapalı olmalı. Pencerenin önüne geldiniz bu rectangle'ı V-Ray light'ı koydunuz. İçeri ışık verecek. Yani görünmez olma. Oradan baktığımız ışık kaynağını görmeyeceğiz. Normalde dışarıdan bir ışık geliyormuş gibi düşünebilirsiniz. Yani bu sadece bunun için yapılmış bir ayar değil zaten arkadaşlar. Şimdi videonun sonunda da ona değineceğim şimdi. Mesela Invisible'ın çok güzel bir özelliği, nerede işe yarayacağına birazdan değineceğiz. Şimdilik bunu da kapatıyorum. Olayıma devam ediyorum. Şimdi ben bir malzeme yaptım. Şöyle malzememe geldim. Hemen bir reflection veriyorum. Birazcık yansıma veriyorum.
Şimdi bu yine yeni başlayan arkadaşlarımızın çokça başına gelmiş olabilir. Şimdi şurada temelde bir malzememiz var ve malzeme gördüğünüz gibi yansıyor. Bakın bunları da yansıtıyor, temel malzemelerimizi. Yukarıdaki ışık kaynağımızı da yansıtıyor. Şimdi bu büyük sorun. Mesela dış mekan render'ı alıyorsanız da sorun, iç mekan render'ı alıyorsanız da sorun. Bazen obje renderlarında da sorun, görünmesini de isteyebilirsiniz. Onu geçiyorum ama bu görünmemesini istediğinizde bu büyük problem yaratıyor. Peki ne yapacağız? Bakın. Normalde invisible yapsam da ışık kaynağının yansımada göründüğünü görüyorsunuz. Burada ışık gözükmüyor hocam. Burada neden gözüküyor? İşte bunun için de geldiğinizde şurada Effect Reflection tiki var. Bunu kapattığınızda da ışık devam eder alanı aydınlatmaya. Ama ne diyor? Yansımalardaki ışığı biz kapat diyoruz veya aç diyoruz. Kapat diyoruz, aç diyoruz. Bunu da yapmak için bu ayarı kullanmayı unutmayalım arkadaşlar. Şimdi daha çok burada mantığını anlatacak şekilde teorik bilgilere dayanarak uygulama şekilde gördük. Bunu daha derin uygulamalarını daha sonra göreceğiz. Şimdi son bir örnekle bu temel kısımları bitireceğim. Anlatmadığımız kısımları da serinin devamında anlatacağız arkadaşlar. Şimdi sahneyi komple siliyorum.